Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben yazın saçlarımı mor soğan ve mor soğan kabukları ile böyle mor renge boyamıştım. Çok güzel bir renk oldu. Çok severek kullandım. Gören herkes de saçlarımı çok beğendi. Bu videom sizlerden de çok büyük ilgi gördü. Birçok insan bunu izliyor ve denemek istiyor. Özellikle saçları beyaz olanlar ve bu videodaki gibi boyamak isteyenler beni dikkatli dinlesinler. Şimdi şöyle bir büyük paket cevizin kurutulmuş yeşil kabuğunu ekliyorum ve ben artık bugün saçlarımı kahverengiye boyamak istiyorum. Kahverengiye dönüyorum ben şu anda. Cevizin kurutulmuş yeşil kabuğu muhteşem bir şey. Şöyle 5-6 tane karanfil attım ve yaz boyu ben kahverengi soğan kabuklarını, sarımsak kabuklarını hiç atmadım. Hep biriktirdim. Onlarla şimdi saçlarımı boyayacağım. Ben soğan kabuklarını, sarımsak kabuklarını hiç atmam. Hep doğal karışımlarımın, doğal saç boyama karışımlarımın içinde kullanırım. Bakın ne kadar çok kabuk var. Tencereye sığmıyor. Bir kısmını da biraz sonra ekleyeceğim. Şöyle bir yıkarım. Hemen hızlıca boyasını akıtmadan ondan sonra kurutur saklarım. Demlikte böyle kalmış çaylar vardı. Onları da şöyle ekliyorum. Eğer sizin hazırda demlenmiş çayınız yoksa 2 yemek kaşığı siyah çay ekleyebilirsiniz buraya. Gayet de güzel olur. Şimdi bir de eşim kendisine Nescafe klasik yapmış, bakın böyle içememiş, uyuyakalmış. Onun bu bardakta kalan kahvesini de buraya döküyorum. Sizin de bu şekilde içilmemiş çay kahve varsa demlikte ya da böyle bardakta siz de ekleyebilirsiniz. Size bir fikir olsun diye özellikle gösterdim burayı. Sarımsak kabuklarını da koyuyorum. Soğan ve sarımsak kabukları saç dökülmesini durdurur. Yeni saçlar çıkarır. O yüzden mutlaka karışımlarınıza koyun. 2 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsak da muhteşem bir şey. Doğal antibiyotik saçlarımızın içerisinde ki böyle küçük sorunları da giderir, cilt sorunlarını. Elma sirkesi yapıyordum. Hemen böyle elmanın kabuklarından, ortasından böyle sağlam yerlerinden koymak istiyorum. Bir avuç koyacağım şöyle. Elma da çok güzel saç boyar ve elma C vitamini deposudur. Bütün bildiğiniz vitaminler vardır ama C vitamini yönünden çok zengindir. Şöyle üzerine biraz sıcak su ekliyorum. Soğan kabuklarının biraz böyle aşağıya doğru inmesi için. Çok kabardı çünkü tencere. Patlıcan kabukları, patlıcanın sapını, her şeyini, patlıcanın içini, yani dolma yaptım. Patlıcanın içi kalmış. Bakın böyle patlıcanın içini ben hiç atmam dolma yaptığım zaman. Dondurucuda dondururum. Bunlarla saçımı boyarım. Patlıcan da muhteşem saç boyar ve çok faydalıdır. Şöyle iyice koyuyorum. Burada yaklaşık kabuklarıyla beraber 2 tane patlıcan var. Şunları da daha sonra kullanmak üzere tekrar dondurucuya koyacağım. Tekrar biraz sıcak su ekliyorum. Henüz eklemediğim soğan kabuklarım var. Onları da ekleyeceğim. Şöyle ocağa alıyorum. Biraz kaynatıp bu kabukların biraz aşağıya doğru inmesini sağlayacağım. Daha sonra diğer kabukları ekleyeceğim açılan yere. Saçlarını mor soğan kabuğu ve mor soğan ile mor renge boyamak isteyenler ve saçlarında çok beyazları olanlar öncelikle saçlarını kahverengiye dönüştürsünler. Böyle doğal saç boyama yöntemiyle kahverengi yapsınlar. Daha sonra saçlarını mor soğan ve mor soğan kabuklarıyla mor renge boyayabilirler. Şöyle elmalardan atmaya devam ediyorum. Elmaların ortasından 3 tane daha koydum. Bunların bir ölçüsü yok. Bu kabukların hiçbirinin, patlıcan kabuğunun, soğan kabuğunun, elma kabuğunun hiçbir ölçüsü yok. Bunları dilediğiniz gibi koyabilirsiniz. Zaten bu hazırlayacağım bu tenceredeki karışımla saçlarımı 4-5 defa boyayacağım ben. Soğan kabuklarından eklemeye devam ediyorum. Kahverengi soğanın alırken kabuklarının böyle çok koyu kahverengi olmasına dikkat edin. Açık renk, açık kahverengi soğanın kabuğunun rengi çıkmaz. Mümkün olduğunca koyu renkli soğanlar almaya çalışın. Hem mor soğanda hem kahverengi soğanda buna dikkat edin. Ne kadar renk koyu olursa o kadar güzel renk verir. Saçlarını ilk defa doğal saç boyama yöntemleriyle boyamak isteyenler de
bir hafta arayla 4-5 defa boyayarak saçlarında rengi oturtsunlar. Ondan sonra ayda 2 kez boyayabilirler. Çünkü saçlar dipten uzar. Eğer beyazlarınız varsa dipten beyazlar gelmeye başlar. Ama benim bu doğal saç boyama formüllerim ile, yöntemlerim ile beyaz saçlarınız çok azalacak. Şimdi ben bunu bir 5 dakika kaynattım, bu kabuk sularımı, ve şöyle ocaktan aldım, soğumaya bırakıyorum. Bu soğuduktan sonra ben tekrar ocağa alıp kaynatacağım. Bakın ne kadar güzel bir renk oldu. İlk kez kaynattığım halde birinci kaynamada çok güzel bir renk oldu. Lütfen burayı iyi dinleyin. Hiç böyle karıştırmanız da gerekmiyor. Böyle yukarıdan bastırarak bütün kabukların suyunu, rengini suya vermesini sağlayabilirsiniz. Muhteşem bir renk bu ve daha da koyu bir renk olacak kaynatarak. Sürekli kaynatıp soğutacağız. Tekrar kaynatacağız soğuyunca. Tekrar soğutacağız. Bu e, kaynatıp soğutma işlemini ne kadar çok yapabilirseniz o kadar güzel bir renk elde edersiniz. Bu size zor gibi görünmesin. Aslında çok kolay. Yani kaynatacaksınız böyle birkaç dakika. Bakın kaynıyor şu anda. Çok güzel kaynıyor. Daha sonra birkaç dakika kaynattıktan sonra ocağı kapatacaksınız. Tabii hep tencerenin kapağını kapalı olarak kaynatacağız. Çünkü renklerin havaya uçmasını istemiyoruz. Yoksa bu soğan kabuğundaki ve patlıcan kabuğundaki, buradaki ceviz kabuğundaki renklerin hepsi açık kaynatırsak havaya uçar. Bakın şimdi kapatıyorum ve soğuduktan sonra tekrar kaynatma işlemi yapacağım. Bu işlemi ne kadar yapabilirseniz o kadar güzel olur. Soğuttuğunuzda hep buzdolabında saklayın kaynatmadığınız süreler içerisinde, ya da böyle çok soğuk bir balkonunuz varsa orada da saklayabilirsiniz. Ama en güzeli buzdolabında. Buzdolabında hiç bozulmaz. Ben bu doğal saç boyamı yaptığım zaman bu sudan sürekli alarak kullanacağım. Şimdi bakın yine eşime kahve yapmıştım. İçmemiş. Türk kahvesi burada kalmış. Şöyle şekersiz çay ve kahveyi doğal saç boyanıza böyle katabilirsiniz. Fincanlarda kalan içilmemiş kahve telvelerini ve kahveleri böyle doğal saç boyanızı kaynatırken buraya sürekli ilave yapabilirsiniz. Bunun hiçbir sakıncası yok. Buradaki malzemelerin miktarının da bir önemi yok. Burada malzeme ne kadar çok olursa o kadar çok boya yapabilirsiniz. Şimdi ben 3 gün boyunca bu kabuk sularımı günde 1-2 defa kaynatarak, soğutarak buzdolabında sakladım. Şimdi kaynattım. Soğuyunca şu anda ılık bir haldeyken cezveye 2 su bardağı kadar alıyorum. Şöyle üzerine 2 tepeli yemek kaşığı Türk kahvesi ekliyorum. Gerçekten çok güzel olacak. Türk kahvesi, Nescafe ile saç boyamayı çok seviyorum ben. 2 tepeli yemek kaşığı da Nescafe klasik koyacağım. Kahveler saçlı deriyi çok güzel bir şekilde onarıyor, peeling yapıyor, temizliyor. Saçlarınız ışıl ışıl pırıl pırıl oluyor. Saç dökülmesi sorununuz varsa saç dökülmesi sorununu da çok güzel bir şekilde yok ediyor. Soğan kabukları da aynı şekilde saç dökülmesinin en güzel ilacıdır. Saç dökülmesini durduran en güzel yöntemlerden birisi doğal saç boyama yöntemleridir. Şöyle bu karışımımı ocakta bir 5 dakika kadar karıştırarak, dibine tutmaması için karıştırarak pişiriyorum, kaynatıyorum. Daha sonra da doğal saç boyamı hazırlamaya geçeceğim. Şöyle içerisine 1 tatlı kaşığı tarçın ekledim. Tarçın çok faydalı. Tarçın değdiği yerden saç çıkarır. Dökülen saçlarınız yeniden gelir. Bakın şu artanların hepsini böyle sıkıca paketledim hava almaması için. Bunları saklamak da çok önemli. Doğru saklamak gerekiyor. Hava almamalılar. Hep ağızları kapalı olmalı. Paketler kapalı olmalı. Şöyle kaynayan karışımımı su dolu bir kabın içerisine koyarak hızlıca soğumasını sağlamaya çalışıyorum. Bu şekilde çok hızlı soğur. Hemen soğur soğumaz karışımımı hazırlayıp karışımımı 3-4 saat dinlendireceğim. Ondan sonra saçlarıma süreceğim. Zamanım yok. Sabah gezmeye gideceğim ve
sabahleyin akşam sürüp yatacağım. Sabah da saçlarımı kalktığımda yıkamak istiyorum. Şöyle 100 gram kına kullanacağım. Bu kına Hindistan kınası. Açık olarak satılıyor. 100 gramı 10 TL, yani 10 lira. Gayet de fiyatı uygun. Benim bu doğal saç boyama yöntemlerimle yapmış olduğum formüllerin fiyatları gayet de ekonomik. Hele şu son zamanlarda biraz daha ekonomize ettim. Kahve miktarlarını, tarçın miktarlarını oldukça azaltarak işte soğan kabuğu miktarını, ceviz kabuğunu, işte patlıcan, elma gibi böyle çöpe gidecek, çöp olan atıkları daha çok değerlendirerek daha güzel renkler elde etmeye çalıştım. Bu da fiyatı düşürmeme neden oldu. Çok güzel oldu. Ekonomize olmuş oldu. Bu formülü de çok beğeneceksiniz saçlarımda görünce. Şöyle, benim saçlarım çok uzun biliyorsunuz. 100 gram kına yeterli. Hemen bu kahveli karışımı, soğuyan kahveli karışımı kınanın üzerine döküyorum. Kınanın üzerine sıcak dökerseniz kına pişer, rengini güzel vermeyebilir. Kınayı pişirmemenizi öneririm. Kahveleri pişirebilirsiniz. Kahveyi çiğ de koyabilirsiniz ama kınayı pişirmeyin. Kınayı hep çiğ kullanın derim. Kına gerçekten muhteşem bir şey ve binlerce yıl önce bile kına kadınların kozmetikte en çok tercih ettikleri, saçlarını boyadıkları, ellerini boyadıkları, birçok alanda kullandıkları harika bir bitki. Kına bu soğan kabuğundaki, kahvedeki o güzelim renklerin saç tellerine daha iyi tutunmasını sağlar. Eğer kına koymadan bu karışımları yaparsak o saç bakımı gibi olur. Doğal saç boyama gibi olmayabilir. Çünkü özellikle beyaz saçlar için hiç olmaz. Çünkü kına bu karışımlardaki, işte soğan kabuğundaki, kahvedeki, karanfildeki bu renklerin saçımıza daha iyi, saç tellerine daha iyi tutunmasını sağlar. Benim bu doğal karışımlarımın içerisine yağlı hiçbir şey koymuyorum. Yağlı bakımı ayrı yapıyorum. Şöyle bakın, kapağını kapatarak güzelce bunu 3-4 saat dinlendirdim. Ve saçlarıma uygulamak istiyorum. Eldiven kullanın mutlaka, ellerinizi boyar. Ben gezmeye gideceğim için şöyle cildimi ve kulaklarımı boyamaması için vazelin sürmek istiyorum. Saçlı deriyle cildimin birleştiği noktaya, saçlarınıza, saç diplerine sürmeden sadece cildinize çok az miktarda vazelin, kulaklarınızın üzerine vazelin sürebilirsiniz. Hani böyle bir sarı bir görüntü olmaması için. Aslında cildimizi boyamaz. Boyasa da çok çabuk çıkar ama yine de böyle benim gibi hemen yıkayıp hemen dışarı çıkacaksanız yapabilirsiniz. Birazdan yıkamayı da anlatacağım size. Size hemen şöyle bu kınayı almış olduğum yere götürmek istiyorum. Şöyle bir küçük videosunu çektim. Burası benim kınamı almış olduğum aktar. Bir takipçim bana sormuştu, işte kınanızın markası nedir, kınanızı nereden alıyorsunuz, nasıl alıyorsunuz diye. Ben de böyle sizlerin merakını gidermek için göstermek istiyorum. Böyle aktardan alıyorum ben de kınayı. Hindistan kınası. Biraz sonra kınayı da göstereceğim. Burada her şey var. Çok seviyorum ben burayı. Böyle geldiğimde de dolaşıyorum. Bakın, baharatlar, kuru bakliyatlar, her şey var burada. Aklınıza gelebilecek, gelmeyecek, adını bilmediğim birçok şey burada görebiliyorum. Kınanın doğal kına olması çok önemli. İçinde hiçbir katkı maddesi olmaması gerekiyor. Bakın, bu da kına. Böyle büyük bir kabın içinde, bazen çuvalda oluyor. Bugün kutuya koymuşlar. Bu sefer kutuda gördüm. Rengi çok güzel. Ben şimdi kınamı uygulamak istiyorum. Daha sonra da 5 saat kadar bekletip ılık suyla yıkayacağım saçlarımı. Bakın, kınamın rengi 3-4 saat bekledi, böyle dinlendi. Çok güzel olmuş. İçindeki tortular da gitmiş. Kıvamı da gayet güzel. Eğer bu aşamada, bekleme sırasında malzemeniz, yani kınalı karışımınız koyulaşırsa kabuk sularından biraz ilave edebilirsiniz. Tenceredeki kabuk suyundan koyabilirsiniz. Tenceredeki kabuk sularımı da soğuttuktan sonra buzdolabına koyacağım.
Ee, Bir ay boyunca bir hafta arayla 4-5 defa bu boyamayı aynı formülle yapacağım. Ve hep aynı suyu kullanacağım. Suyumun üzerine işte demli çay, artan kahveleri ilave edebilirim. Bir de çörek otu alacağım. Çörek otu aldığımda da çörek otu koyacağım ve bu 4-5 boyamadan bir tanesini de mayalı yapacağım. Bütün bu videoları da sizinle paylaşacağım her yaptığımda. Bu birinci video. Mor saçtan kahverengiye dönüş diyelim. Ya da beyaz saçı çok olanlar saçlarını ilk defa doğal boyamayla boyarken nasıl boyama yapmalılar da diyebiliriz adına. Bu beyaz saçlar için de çok uygun bir video oldu. Beyaz saçlar saçlarında doğal boyayı oturtana kadar bir hafta arayla 4-5 defa yapacaklar. Ben şöyle vazelinden az önce tarif ettiğim gibi kulaklarıma, yüzümün kenarlarına, saçlı deriyle birleştiği yere saçlarıma değdirmeden sürmek istiyorum. Saçınıza bu aşamada yağlı bir şey değdirirseniz o kısma boya girmez. Saç diplerine boyayı çok dikkatli bir şekilde bolca sürün. Daha sonra da başınızın üzerine güzel bir naylon poşet geçirebilirsiniz ya da streç yapabilirsiniz. Bir tülbent bağlayabilirsiniz ya da şapka takabilirsiniz. Kış mevsiminde olduğumuz için başınızı üşütmeyin. Kış mevsiminde mümkün olduğunca gece yatarken yapmamaya özen gösterin. Başınız üşürse sinüzit olabilirsiniz. O yüzden gündüz yapmaya çalışın. Sabahtan sürün. Kalabildiği kadar kalsın. En az 5 saat, en fazla 7-8 saat bırakabilirsiniz. Eğer çok acil işiniz varsa, bir yere gitmeniz gerekiyorsa, bakımsız saçlarla gitmek istemiyorsanız 2 saatte bekletip yıkayabilirsiniz. Bu doğal karışımları az bekletirseniz renkler daha az tutunur saçlara. Çok beklettiğinizde de kesinlikle saçınıza bir zararı olmaz. Saçlarınız yanmaz. Hiçbir şey olmaz. Daha sonra da güzelce saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Ben şöyle saçlarımı ılık suyla e, şampuan kullanmadan sadece saç kremi kullanarak yıkadım, kuruttum. Şu an arkadaşlarımın yanındayım ben. Bu videoyu da bu saçlarımın görüntüsünü de sağ olsun arkadaşlarım çekiyorlar. Çok teşekkür ediyorum onlara. Kendi kameralarıyla da çektiler. Benim kameramda renklerin güzel çıkmadığını, aslında saç rengimin çok güzel olduğunu söylediler. Şimdi bu kısım benim kameramda çekilen kısım. Arkadaşlarımın kamerasında çekilen yeri de göstereceğim. Gerçekten çok renk fark ediyor onların kamerasında. Daha güzel çıktı. Ve hem balkonda, şu an biz balkonda otururken çektiler bu saçlarımı. Aydınlık bir ortam. Buraya kadar benim kameramdı. Şimdi arkadaşımın kamerasıyla olan görüntüler geliyor ekrana. Gerçekten çok güzel, çok hoş bir görüntü olmuş. Ben de çok beğendim. Biraz açık kahve oldu ama bu mor saçtan dönüşte ilk boyama, bu normaldir. Beyaz saçlarda biraz daha açık olur. Turuncu gibi ya da sarımtırak olabilir ama sabırla devam etsinler. Bir uygulama ile doğal saç boyama saç dökülmesini durdurabilir, yeni saçlar çıkarabilir ama en zor olanı beyaz saçları geri döndürmesidir ve bu çok çabuk olmaz. Bunun için saçlarında çok beyazları olanlar sabredecekler. Bunu bir yaşam biçimi olarak kabul edip doğal saç boyamaya devam edecekler. Sizden ricam, lütfen saçlarınız çok beyazlamadan önce beni bulun ve benimle birlikte doğal saç boyama yaparak saç beyazlamanızı geciktirin ve beyazlamış saçlarınızı geriye döndürün derim. Bunun için sabretmelisiniz. Öyle bir kez uygulayıp da beyaz saçlardan kurtulmak diye bir şey yok. Eğer öyle olsaydı hiç beyaz saçlı doktor olmazdı. Öyle değil mi? Ya da saçları dökülmüş hiç doktor olmazdı diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Yorumlarda bekliyorum cevaplarınızı. Takıldığınız bir şey olursa bana her zaman sorabilirsiniz. Size cevap veririm ama yoğunluktan biraz geç cevap verebilirim. Onun için kusuruma bakmayın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.